Arkadaş bir karavanda yaşayalım dedik şurada. Kışın dediler ki son 16 yılın en şiddetli karı geliyor Almanya'ya. Yaz oldu. Şimdi de diyorlar ki ejderha sıcaklıkları geliyor. Kadın sürücü kaçın. Da oturma koltuğu böyle arkasında şöyle cebi de var. Bunun fiyatı da 10 euroydu. Baygın. Çok üzücü. Ay baksanıza hiç kendinde değil. Şimdi size bir şey anlatacağım. Mesela bu çok güzel bir şey. Allah şükürler olsun tabii ki. Ve bunun gerçekleşmiş olması gerçekten o kadar güzel bir haz ki. Yani hayal kurmaktan bence hiç çekinmeyin. Hani bu olayın küçüklüğüyle büyüklüğüyle alakası yok. Mesela siz de benle birlikte görmüş oldunuz Almanya'nın bu yüzünü de. Mesela ben buraya gelmezden önce, yani Almanya radarıma girmeden önce buralarda hiç böyle yerlerin olduğunu bilmiyordum. Bakın burada gizemli kutular var. Bunlar herhalde insanların kaybolan kargoları mı ne? Şunu seçtik. Bakalım ne çıkacak. Hani bu kısırlaştırınca durulacaktı. Bak 149 euroya şöyle bir sup aldık. Arkadaşım aldı. Şimdi burada deneyeceğiz. Eğer ben de beğenirsem ben de sonra alacağım. Az sonra zaten size açacağım içini. Küreği, pompası, işte ayak bilek koruma bandı. Bir de tamir kiti çıkıyor sanırım içinden. Bakarız. Bir de 10 euroya şöyle bir şey aldık. Bu da üzerine oturmak için. Onu da açar bakarız. Yani 10 euro hiçbir şey değil yani şunun için. Rahat olur diye düşünüyorum. Önce size çantasını göstereyim. Şöyle bir çantası var. Sanırım 12 kiloymuş böyle. Bu arada burada Kaufland'de 79 euroya da bir sup gördüm. Ama onun içinde yokmuş. Pompa ve küreği yokmuş. Bu tam set. Şöyle pompası var. Bunun fiyatı 149 euroydu. Yine de Türkiye'den ucuz bence. Şöyle pompası çıkıyor. Hepsi demonte geliyor zaten. Küreği çıkıyor. Şu sanırım tamir kiti. Şu supun kendisi. Bir de ekstra şöyle bir şey aldık. Bu da oturma koltuğu böyle. Arkasında şöyle cebi de var. Bunun fiyatı da 10 euroydu. Hatta bugün bunu da takarız, bakarız. Dün şişirdim mesela. Dün değildi. Yani çok kolaydı. Şişme bottan daha kolaydı. Bunu şişirelim. Yine göle geldim bu arada. Başka bir göle geldim bugün de. Şu da çıkıyor bir de. Bu da ayağı ve supa takıyorsun. Hani düşersen sup uzaklaşmasın diye. Kullanım kılavuzu falan filan bir şeyler çıkıyor. Çantası var. Bu kadar. Supun şişmemiş hali bu şekilde. Şuradan hemen takılıyor zaten. Zaten geri basmaya başlıyor bence dolduğunda. Şurada barı var ama. Şimdi bu tamam. Arkadaki şu köpek balığı gibi olan şeyleri takacağız. Şunları. Nerede? Bu tarafta. Şöyle. Şöyle 3 boy. Şu da kilidi. Şuradan geçiriyorsun. Şu ipi oradan geçiriyorsun. Küreği de güzel, bayağı sağlam duruyor yani. Şöyle üzerinde santimleri var. Şimdi oturağı da göstereyim. Şöyle 4 tarafında kolçakları var. Şu arkadakileri arkaya takıyorsunuz. Ön tarafı bu taraf. Canon'un. Demin ters takmışım da ben. Sonra şu arkadakileri de yine bunlar da arkada zaten de bu tarafa takıyorsun. Şunlar ayarlanabiliyor bu arada. Yapmıyorum ben. Ağırlık vermiyorum. Yani şunu kendine göre ayarlayabiliyorsun. Bugünlük
Oturarak gideceğim. Yandaki çocuklar da 4 kişi binmiş. Güneş de çok geliyor ya. SUP'a dün ilk defa bindim. Bugün ikinci. Yani ayakta denedim. Ayakta bir beceremedim tabii ki. Allah, SUP da korktuğum kadar çıkmadı. Yani ama böyle oturarak tabii ki. Ayakta dengede kalamam şu an. Neyse, uzaklaştım insanlardan. Bugün çok fazla. İnanın şu an Almanya'da bir sıcak var. Size anlatamam. Yani hissedilen 40-45 falan herhalde. Şimdi mesela geçenki bot vardı ya, izlemişsinizdir. Ya o şey olarak çok daha rahat. Ama mesela SUP niyeyse daha çok güven verdi bana. Yani malzeme olarak bu arada. Malzemesi olarak. Böyle iyi gidiyorum ha. Ayaklarımı yana açınca daha rahat oldu. Lan, balık mı var? Belki bir can yeleği edinebilirim bununla mecburen. Çünkü geçen bölümde göstermiştim herhalde. Gölün derinliklerinden pek hoşlanmadım. İnsanlar orada bile yüzüyor bu arada. Hiç ayağa kalkmayı denemeyeceğim. Çünkü telefonum falan da şu an önümde. Bu SUP 305 santim olan. Bir de sanırım 285 santimlik vardı. O da 129 euroydu. Ama bu arkadaşımın SUP'u. Ben alırsam ben de böyle alırım herhalde. Çünkü herhalde ilk başlayanlar için, yanlışsam beni düzeltin, böyle enine daha geniş olanlar, bu kaç santim bilmiyorum da, daha rahat oluyormuş. Valla çok keyifli ya. Ya mesela ben bu işlerde göldeyim diye bu kadar tedirginim. Denizde olsam, denizde düşsem çok çekinmem yani. Gölde biraz çekiniyorum. İyi bak, hızlanmayı da öğrendim. Güzel. Şimdi size bir şey anlatacağım mesela. Bu çok güzel bir şey. Allah'a şükürler olsun tabii ki. Şimdi ben biliyorsunuz Almanya'ya yüksek lisans aracılığıyla geldim. Bununla ilgili bir videom var bu arada. Hani nasıl geldiğime ilişkin. Ve Augsburg'u, yani şu anki yaşadığım yere ilk defa bu yüksek lisans başvuruları yaparken duydum. Yani böyle bir şehir olduğunu bilmiyordum. Almanya'da hiç duymamıştım. Neyse işte başvuruları yaptım. 2-3 seçeneğim vardı zaten burasıyla birlikte. Dedim neymiş burası yani, Augsburg neymiş bir bakayım. Hem haritadan baktım, hem resimlerine, hem işte YouTube'dan vlog çekmişler mi onlara baktım falan. Ve şeyi görmüştüm, hani göller şehridir. Hani orada bir sürü su aktivitesi yapabilirsiniz falan yazıyordu. Ve bir sürü işte bu SUP'tur, kanodur, bir sürü böyle içerikler gördüm. Dedim ne güzel. Benim su sporlarıyla çok fazla alakam yok açıkçası ama hani o şeyleri görünce dedim ne güzel, gidince ben de SUP yaparım. Öyle deniz hevesimi de öyle göllerde almış olurum falan diyordum. Ya mesela o benim kafamda bir hayaldi. Ve onun gerçekleşmiş olması. Hatta bunu dün ilk defa yaşadım. Hani böyle SUP'un üstündeyim, göldeyim, Almanya'dayım falan. Ve bunun gerçekleşmiş olması gerçekten o kadar güzel bir haz ki. Yani hayal kurmaktan bence hiç çekinmeyin. Hani bu olayın küçüklüğüyle büyüklüğüyle alakası yok. Yani Almanya'ya taşınmaktır ya da bir yerde okumaktır. Ya da yani yapacağın şeyle alakası yok aslında. Önemli olan kafaya bir şey koymak, onun gerçekleşmesi için elinden geleni yapmak ve sonrasını Allah'a bırakmak. Ve bunlar oluyor ya arkadaşlar, o kadar keyif veriyor ki bana. Ya şu an mesela şey diyorum, bazen tabii burada da üzüldüğüm noktalar oluyor, canım sıkıldığı konular tabii ki oluyor. Hayat bu yani. Hepimizin hayatında bir sürü şey oluyor ama sonuçta şöyle diyorum, en azından hayal ettiğim yerdeyim ve hayal ettiğim şeyleri yapıyorum. Ve bunun da tabii ki senden bir götürüsü olacak, getirisi olduğu gibi. Yani çok şükür ya. Yani bakın 9. ay falan oldu herhalde artık ben buradayken. Çok şükür. Allah herkese istediği şeyleri yapma gücü, sağlığı versin öncelikle. Sonra da harekete geçmek için o motivasyonu versin diye diliyorum gerçekten. Yani şu an şurada bunu yapıyor olmak gerçekten çok hoş. Ben biraz kıyıya gideceğim. Çok sıcakladım. Şu kameraları bırakıp biraz göle girmek istiyorum. Bu arada size etrafı da çekeyim. Ne de olsa insanların yüzleri görünmez. Yani bakın şu
İnsanlar zaten hep göl kıyısında. Deniz gibi kullanıyorlar zaten burayı. Burası da Kuhze. Buraya gelmiştim birkaç kere. Yine size çekmiştim sanırım buraları. Ama mesela kendim de sup alırsam bu işi çok iyi öğrenmek isterim. Çünkü ne yapıyorsan en iyisini yapacaksın hayatta, öyle değil mi? Daha temiz. Arkadaşlar bugün büyük gün bizim için. Sütlaçı kısırlaştırmaya götürüyorum şu an. Daha kargalar şeyini yemedi. Veterinere gidiyoruz. Niyeyse ben çok heyecanlıyım. Sanki ben gireceğim bir operasyona. Ondan sonra yemek vermeyin dediler. Dolayısıyla Pompon da aç kaldı. Ortaya koysam çünkü ikisi de yiyecek. Ya umarım iyi geçer. Böyle birkaç gün semelek olabilir sütlaç. Valla böyle durumlarda sanırım birçok yerden fiyat almak gerekiyor. Çünkü benim ilk fiyat aldığım yer, hatta bunların işte kuduzunu falan yaptırdığım yer, ki onlar ucuzdu orada, niye bilmiyorum. 350 euro dedi kısırlaştırmaya dişi için. Dişi erkek farklı oluyormuş fiyatlar. Kaç yerden daha aldım. Onlar 200 euro dedi. Bu gideceğim yerde bir tanıdık buldu burayı da. 170 euro dediler. Artık sütlaçı da kendimi de bu ızdıraptan kurtarayım. Yani size şöyle diyeyim, ben geçen hafta az daha sütlaçı sahiplendiriyordum. Yani şu an çok sabah, tabii şu an o kadar değil ama öyle bir sıcak var ki, Avrupa'da yaşayan arkadaşlar bilirler. Ya ben böyle bir sıcak bir kere Kıbrıs'ta gördüm, bir de Mersin'de gördüm zamanında. Yani yerden buhar çıkıyor. Hafif çise yağsa bak o sıcağın üzerine, yerden buhar oluyor böyle. Arkadaş bir karavanda yaşayalım dedik şurada. Kışın dediler ki son 16 yılın en şiddetli karı geliyor Almanya'ya. Biliyorsunuz zaten o dönemleri. Yaz oldu ki yaz buraya erken geldi. Bence yani İstanbul'a kıyaslayayım. İstanbul'daki arkadaşlarla konuştuğumda çok erken geldi yaz ve şu an inanılmaz bir sıcak var. Sadece göl kenarlarında vakit geçirebiliyorum. Onun dışında başka bir yere çok gitmek istemiyorum yani, hele şehir merkezlerine falan. Şimdi de diyorlar ki ejderha sıcaklıkları geliyor. Bizdeki şans. Tabii güzel şeyler de oldu bu arada ama onu tüm prosedürler tamamlansın öyle anlatırım inşallah. Geçen hafta çok zorlandık ailecek. Yani ben psikolojikman çok zorlandım çünkü aşırı sıcaktı. Şimdi arkada tutsam bunları yolculuk sırasında sütlaç durmuyor. Kutusunu o zaman koyamam, sıcak. Öne gelseler güneş geliyor, dilleri dışarıda kalıyor. Dedim yok olmayacak. Pompon zaten bensiz çok duramaz ama dedim ben sütlaça bir ev bulayım böyle serin serin. Sonra buradaki tanıdıklara haber saldım arkadaşlar. Yani tabii ki de gönlüm istemiyor böyle bir şey yapmak ama yani onu düşünmeliyim bu süreçte kendimden çok. İkinci günü sabahında dedi ki bir arkadaş, Salih işte sana birini bulduk. Bakacak, fotoğraflarını da yolladım falan. Sonra o kişi de dedi ki ben dedi istersen dedi sen dedi ev bulana kadar, hani rahat edene kadar bakarım dedi. Bu daha çok işime geldi tabii ki. Neyse tabii o gün psikolojim berbat yani, hem haber salıyorum ama ya nasıl vereceğim diyorum, tamam mı, nasıl hani kıyacağım falan. Sonra bir arkadaş dedi ki Salih'a yer buldum, müjde falan. O müjde diyor ama ben o gün hüngür hüngür ağlıyorum. Böyle gözlerim şey oldu, davul gibi oldu. Hani sütlaçı vereceğim falan diye. Neyse çok şükür o gün de bir şeyler ters gitti. O iş olmadı. Sağ olsun bakacak kişi çok davrandı ama onun da kedileri vardı. Baktık olacak gibi değil. Hele son 10 gündür deli bir sıcak var. Tarif edilemez şekilde.
Ve biz karavanda zorlandık. Yani ben değil. Ben yine gidiyorum göl kenarlarına. Hani çocukları alıyorum falan ama her zaman da alamıyorum. Yani sütlaç bakmayın böyle geziyor ediyor falan bende ama karavanda bırakamıyorum. Asla bırakamıyorum. Bayağı geçen hafta bizimkilerin başını bekler moddaydım. Neyse iş ciddiye binince gençler ben başladım ağlamaya. Ben nasıl sütlaçtan ayrılacağım diye. Ben ona bir sürü emek verdim. Onu buraya kaçırdım falan. Yani o duygu çok kötüydü. Biraz bana ağır geldi açıkçası. Hani tamam sütlaçı için iyi olacak falan filan ama gerçekten çok kötüydüm yani psikolojikman geçen hafta. Sonra gittim sahiplenecek arkadaşa, ablaya daha doğrusu. O da Türktü bu arada, sağ olsun, çok da güzel ağırladı bizi ama hatta bana dedi, yani senin için rahat olsun diye dedi, istersen yapayım dedi. Yani sen ev bulana kadar, rahata çıkana kadar ben de bakarım dedi. Tamam mı? Tabii bu fikir benim çok daha hoşuma gitti. Hem sütlaç bu süreçte olmayacak. Çünkü benim git gelim çok olacak bu arada. Hani yollarda ona da eziyet etmeyeyim falan diye. Neyse o işte bir şekilde olmadı. Ablanın da kedileri vardı. Kediler bunu istemedi falan filan. Benim de içime sinmedi. Dayak yedi falan sütlaç o gün. Ya alışırlardı bu arada, biliyorsunuz kediler hep böyle. Ama benim de zaten gönlüm çok değildi. Hani bahane arıyorum vermemeye. Çünkü o gecem hiç iyi geçmedi yani. Neyse sonra dedim ki ben sütlaçı kısırlaştırayım. Sonra çok şükür, hani derler ya, kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Öyle bir şey oldu. Çok şükür şu an iyiyiz. Şimdi işte kısırlaştırmaya götüreceğim. Zaten bir hafta içinde de Almanya'dan çıkacağım. Ya döndüğümüzde inşallah artık daha düzenim oturmuş olacak diye düşünüyorum. Kısırlaştırma işini halledeyim. Çünkü ben bir ara Türkiye'ye gittim ya arkadaşlar. İnanın sütlaçı bırakmaya yer bulamadım. En son artık yapacaktım. Yani bir otel tutayım, kedi köpek kabul eden, mamasını bırakayım dedim odaya. Çünkü zaten burada çok az böyle yerler. Yani Türkiye'deki gibi asla değil. Yani biz, yani en kötü ben Türkiye'de ne yapıyordum İstanbul'da? Ya veterinerime bırakırım, 2-3 gün bakar diyordum. Gerçekten hatta yapıyordu bazı, hani artık aile gibi olduğun için veterinerle yıllardır. Sütlaç için demiyorum, pompon için diyorum mesela. Ben eve götürürüm onu diyordum mesela. Örnek veriyorum. Hiçbir yer bulamazsan, ki öyle bir seçenek yok. Türkiye'de bulursun yani. Sütlaç konusunda burada şöyle sıkıntı çektim. Kısır olmadığı için şeyler de kabul etmiyor. Bu ne derler ona, barınak değil de işte kedi köpek otelleri de böyle bir polisi varmış burada. Yani kısır değilse alamam. Halbuki seçeneği de var. Hani diyor ki kedini diyor diğer kedilerle mi bırakmak istiyorsun, yoksa diyor ayrı odada mı? Dedim ki single room olsun, yani benim kedim kısır değil. Hani orada kalsın. Öyleyse zaten alamayız dediler. Tek odanın mantığı ne o zaman yani? Yani o süreçte bayağı zorladı beni bu iş. Neyse o gün de bunların hepsini sonra anlatacağım size inşallah. Başka şekilde çözdük onu da. Ama kısırlaştırmadan da Almanya'da rahat yüzü yok arkadaşlar. Eğer doğurtmayı düşünmüyorsanız. Keşke daha düzenli bir şey olsaydı. Belki bir kere doğurtup ona da o hissi yaşatıp belki öyle yapılabilirdi ama şu an maalesef öyle bir gücüm yok. Ona da eziyet etmeyeyim çünkü birkaç kere kızgınlığa girdi. Artık bir daha girmesin yani. Canım. Kızım aç ya. Aç getirin dediler ya. Şöyle bir mahallede. Veteriner. Güzelmiş ha. Değil mi? Böyle küçük yerleri daha hoş oluyor. Sütlaç. Kediye mi bakıyorsun? Gel buraya. Bekliyoruz şu an. Etrafı çekmeyen insanlar var. Sütlaçı bıraktım. Yani bir 3 saat sonra falan arayacağız dediler. Biraz yoğunluk vardı zaten. Çok garip. Pomponun kısırlaştırılmasında da çok üzülmüştüm. İnşallah ama sütlaç daha öyle güçlü.
Pompon 2 günde kendine gelmişti. Yani kendindeydi ama böyle baygın baygın yürüyordu. Yıllar oldu tabii, 4-5 yıl oldu herhalde Pomponu kısırlaştıralı. Yani öyle kafası düşüyordu falan. Çok üzücüydü ya. Evin tüm neşesi gitmişti o zaman. Neyse, sütlaç bence daha hızlı toparlar diye düşünüyorum. Size bir şey diyeyim mi? Bana 3 saat sonra falan gel dediler ama bayağı bitmiş, 1 saate bitti işi sütlaçın. Şimdi almaya geldim. Canım kızım. Baby'm. Ha, şurada park buldum. Ne kadar güzel. Dur, şunu alalım buradan. Kim gelecek? Kim gelecek? Çok da ayrı kalmadık be. İyi oldu. Ya şunu takalım. Vallahi ben niye bu kadar heyecan yaptım bilmiyorum. Bunu da takalım. Bakın burada kim var? Bismillah. Biraz kızgın olabilir şu an dedi ama çok da şey değil ya. Baksanız. Üzerine şey giydirmişler. Sütlaç. Hoş kızım. Güzel kızım. Pompon. Ay, çok da üzülüyorum şu an. Ama şimdi odaya gideceğiz. Kızıma böyle tatlı tatlı yatıracağım ben. Yolumuz kısa. Sütlaç. Hoş. 175 175 euro aldılar. Bu body suite mi neyse, onu geri getirince ücret iadesi yapıyorlarmış. Ama iyi olsun da. Önemli değil. Haftaya kontrol edeceğiz dedi. Bir hafta sonra dikişleri alacağız dedi. Eğer olur da almazsak dedi. Zaten dikişler eriyormuş herhalde. Hoş. Güzel kızım. Güzel kızım. Gitsin de bir an önce gidelim. Sütlaç dinlensin. Oh canım benim ya. Ay. Vallahi yani ya, savunmasız ya, böyle insan içi gidiyor. Sütlaça baksanız, hiç böyle gördünüz mü siz ya? Baksanıza. Kızım. Sütlaç. Daha narkozun etkisinde. Hoş canım benim. Sütlaç Hanım çok baygın. Çok üzücü. Ay. Kıyamıyorum da. Son beyaz böyle.
Nasıl alacağım ben seni? Kollarından alayım bari. Ay baksanıza hiç kendinde değil. Küçük kızım. Ne haber? Serin serin yat şimdi. Geçmiş olsun. Gözünü de temizleyelim. Şu an baygın. Su içecek mi? Su vereyim mi kızıma? İçebilir mi acaba? Şöyle biraz ağzına yakın olsun. Su vereyim mi kızım? Azar azar verebilirsin dedi. Su içecek mi? Şu kendine dedi ki. Hı? Kuşum. Kendin dedi. Su. Hoş. Kafasını da tutamıyor ki. Su içecek mi kızım? Hı? Ha? Su içecek mi? Kendi de değil daha. Güzel kızım ya. Hoş, yerim seni ben. Koko geç su içsen. Gel, gel su içsen. Biz biraz sütlaçla ilgilenelim. Dur ablacığım. Böyle yap. Bu şekilde yap. Ha? Bu şekilde yap. Olmaz mı? Böyle yap. Bebek. Bugün hiç bırakamam. Zaten bugün öyle bir sıcak ki dün uyarı verdiler. Hani mümkünse sokağa çıkmayın diye. Gerçekten çok sıcak. Biz bugün odada takılırız. Buralarda takılırız. Hem sütlaçı yalnız bırakmayayım. Az yemek yese kendine gelir. Kızım benim. Yine oynayacak mı zıp zıp? Zıp zıp oynayacak mı benim kızım? Ay. Sütlaçı da hiç böyle görmemiştim ya. Ama sütlaç çok güçlü. Bir günde 2 günde toparlar. Oo, bizim kızımız iyileşti. Mamasını da yiyor. Maşallah maşallah ama daha gözlerinin feri yerine gelmedi. Oh oh maşallah. İyi bayağı yürüyor. Kumuna bile gitti. Yani akşam oldu, şu an saat 11'e geliyor. Yarın çok daha iyi olur. Bu gece biraz dinlensin. Ama gün boyu hiç yemek yiyemedi. Hoş. Geçmiş olsun. Kız onlar sana göre değil. Bak 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 nasıl. O da temizleniyor da. Hani bu kısırlaştırınca durulacaktı. Burada her yaz 3 gece Summer Nights diye böyle festivaller oluyormuş. Şu an şeydeyiz, Maximilian Strasse'deyiz. Maximilian Caddesi yani. Etraf çok güzel. Herkes burada şu an. Bir de bugün inanılmaz bir sıcak var. Ama şansımıza her yerde içecek dağıtılıyor falan. Çok güzel ortam. €15 yazıyor. Bakın burada gizemli kutular var. Fiyatları böyle.
Bunlar herhalde insanların kaybolan kargoları mı ne? Baksana. Böyle. Risk alıp alalım mı bir tanesini? Ha, aynen devam ediyormuş bak. Hangisi diyorsun? Şunu seçtik. Bakalım ne çıkacak. Bakalım. Aha açıldı. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Ne? Power bank. 15 liraya powerbank aldım. İyi. Bakalım güzel mi? Powerbank çıktı. Tam da telefon şeklindeydi. Hayal kırıklığı şu an bize. Kaçlıkmış? 5.000. Tüh be, bari 10.000 olsaydı. Bakayım. Evet, 15 euroya 5000'lik powerbank. Şimdi 270'i seçti. Ya bu boyutta telefon mu olur ya? Aç çok da hafif bir şey ha. Bari külçe altın çıksa. Ne o? Kulaklık mı? Evet, gün 2 SUP'ta. Çıkacağım. Nasıl çıkıyorduk ya? Let go like there ain't no tomorrow. It will free your mind. There's a home deep down inside the wires. Buzzing on the ground. There's a whole lot of love left inside of me. Left here to be found. A future that is measured ain't no future at all. I'd rather have a love that's 10 feet tall. You can supersize me. You make it look easy, baby. The way you're lifting me up, you can supersize me. You make it look easy, baby. The way you're lifting me up. No, not a little. No, not just enough. It's gonna be big. It's gonna be tough. Bir iki kere ayağa kalkmayı denedim ama not now. Bir de yeleğim yok şu an. Yani ayakta gölde çalışacaksam mutlaka yelek takmalıyım. Çok iyi ya. Zaten şu an burada öyle bir sıcak var ki zaten haberlerde duyuyorsunuzdur bence. Yani başka hiçbir şey yapamazsın. Su kenarında böyle bıcı bıcı. Ancak akşam saati çıkacaksın. O zaman bile yani 10'da 10.30'da kararıyor hava. O zaman bile hala sıcak ama en azından güneş vurmuyor 8'den sonra. Bak adam ne güzel ayakta gidiyor. Ben no. Güzel oldu. Bu SUP arkadaşımın, benim değil. Dedim hani önce bir seninkiyle deneyelim. Eğer dedim beğenirsem ben de alırım. Çünkü hepsi yer kaplıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Yaptık mesela. Tüm eşyaları SUP'a yükledik. İnsanların mesela bu tarafta daha az insan var. Bu tarafa geldik. Bu tarafın göl tarafı daha temiz. Burası da temiz, kirli değil. Ama çok fazla insan girdiği için tabii o yerdeki şeyler kalkıyor. Hani kum gibi. Kum mu? Dibi ne bunun bilmiyorum da. O yüzden o daha güzel oldu. Da zaten gördünüz ilerleyemiyorum. Ama bakın çok ilgisi var. Bence o botun da altında bu fin deniyormuş onlara. 3 tane var ya SUP'un altında böyle köpek balığı gibi. Onlarmış yön veren ve dengede tutan.
botun altında öyle bir şey olmadığı için dengede gitmiyor mesela. Yani benim aldığım botun en azından. Büyük botlar da vardır da. Güzel iş ya. Çok sevdim. Bunlar ne? Kaz mı? Ördek mi? Karabatak mı? Ne? Onlara doğru gidelim. Baksanıza kıyıda ne kadar insan var. Bizim... Ne yapıyorsunuz? Onlara doğru gideyim bak. Şimdi korkunca bir kafayı sokuyorlar, ta öbür taraftan çıkıyorlar. Kadın sürücü, kaçın. Mesela siz de benle birlikte görmüş oldunuz Almanya'nın bu yüzünü de. Mesela ben buraya gelmezden önce, yani Almanya radarıma girmeden önce buralarda hiç böyle yerlerin olduğunu, insanların böyle serinlemek için denize, göle, nehire falan girdiğini bilmiyordum. Yani hiç de merak etmemiştim açıkçası. Ve mesela bu küçük bir göl ama güneyleri indikçe çok daha büyük böyle deniz hissiyatı var. Mesela Bodensee'ye gerçekten deniz hissiyatı veriyor. Ya da o geçen bölümlerde izlemişsinizdir. Eibsee'ye gittim mesela. İnanılmaz güzeldi ve tertemizdi. Ki benim gittiğim gün birazcık serindi. Ben bir kere girdim ama suyu çok soğuk, aşırı soğuktu. Yani şu an mesela zaman olsa 2 saat bana ama oraya gitmek daha güzel olabilir. Yani oranın tek dezavantajı Eibsee'nin otoparkı karavanlar için biraz pahalı oluyor. Ama yine de gün boyu tertemiz bir deniz gibi hissiyat yaşamak için yine de değer bence. Ya pahalı oluyor dediğim de yine de Türkiye'den ucuz öyle bir yerine göre. Ben bayağı gelmişim, benim yerim ileride. Şimdilik bu videoyu burada kapatayım ben. Ama güzel yerlere gideceğiz. Muhtemelen bir Avusturya yapacağım arkadaşlar. Okul kapanmak üzere. Diğer videolarda görüşürüz. Tabii buralarda şeyleri de not alıyorum ve onlara gidiyorum bu arada. Bana yazıyorsunuz ya mutlaka şu göle ya da şuraya da git falan diye. Yine biliyorsunuz Augsburg'da yaşıyorum. Bu yakınlarımda bildiğiniz, mutlaka gör, diğer kişilere de göster dediğiniz yerler varsa yine bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Oralara gideriz, bol bol gezeriz artık. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle Almanya'da yaşayan arkadaşlarınız varsa belki henüz onların görmediği yerlere gitmişimdir. Onlarla da paylaşırsanız, destek yorumu bırakıp hype'larsanız videoyu çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Uhu. Yine geldim bak. Kıyıya geldim sonuçta. Hello.